Ya çok kötü bir şey oldu ya. Kim derdi ki İsveç'te bunu yaşayacağız? Yanlış mı anlattın beni? Yani burada yanlış yapma ihtimalin de Yok. Değil mi? Heh. Abi çok özür dilerim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Aura Sebilon su arıtma cihazının destekleriyle İsveç'in Örebro şehrinde Kolheden köyündeyiz. Kendimiz mi dolduruyoruz? Evet. Burası Kimse yok ya. Ne kadar? Dizel 20. Bu araba benzinli değil mi? evet. Bu araba benzinli değil mi? Evet. Murat abi çok uzak durdum. Öyle mi? He. Bir dakika dur. Geri nasıl? Bu manuel ya. Önce öne git. Nasıl? İyi mi? Evet. Kartınızı alalım. dur. Anahtarı ver. Döneceğiz. Niye? Solda mı? Buradaymış arkadaş ya. Dön gel şu tarafa. Önce 95. 95 tamam. Aç abi onu. Nasıl açacağız? Evet. Orada açtık oraya. Kapağı açıyorsun. Burada benzin istasyonlarında benzini kendin dolduruyorsun. Pompacımız yok. Ucu var benim. Evet. Önce kartını okutuyorsun. Fullleyelim. Evet. Bekle şimdi orada şey çıkacak. Bekle diyor. Evet diyor. Birinci pump diyor. Bekle. Birinci pumpa tıkla. Onun üstüne. Evet. Şu. Evet. Dokunmatik değil. Yani burada yanlış yapma ihtimalin de Yok. Değil mi? Heh. Yani burada yanlış yapma ihtimalin de Yok. Değil mi? Heh. Bak aldı. Tamam. Yoksa vermezdi. Vermez. Tamam mı? Evet. Basıyorum ya. Bas. Kontrol et oradan. Ne kadar alacağını kendin kontrol ediyorsun. Kendin karar veriyorsun ne kadar alacağını. Bırakınca al, yeter diyorsun. Evet. Orada kontrol et ne kadar alacağını. Zaten boştu şey. 50 litre alsa 30 diyelim. 30 litre alalım bakalım, öyle kontrole gidelim. Zaten atar o. Dolduğunda tık diyor. Yapmadığım bir pompacılık kaldıydı. Şu ifade paranın gittiği ifade. Paranın gittiğini görebiliyor musun? Bas bas. 30 litre. Tamam aldın mı? Ha. Yeter mi? Fulledi mi? Yok yetmeyebilir. Sen fulle. Doldur sen. 500 kron ne abi? Buradan şeye gidemeyiz. Ama 30 litre diyor bak. Tamam gidemeyiz abi. Sen doldur. Orada da gideceğiz ya. Yine yolda almayacak mıyız? Almayız işte. Bastık mı gideriz. Sen onu bir 1000 kron yap. 100 euro. 17.65, 17 kron. Değil Evet. mi şu anda? Yani 20-80 lira falan. Evet. Türkiye'den pahalı gibi yani Türk parası, ama ölçü o değil. Ölçü o değil tabi. Vay be. Bunu da yaptık yani en sonunda. 1000 kronluk aldık. Evet, selamlar İsveç'ten ve İsveç'teki bir videodan. Yağmurlu bir gün gene. Acaba alışıklar mı ya yağmura insanlar burada? Çok fazla alışık değilsiniz herhalde siz. Ben alışkınım da. Abi yağmur yağınca herkesin morali bozuluyor burada. Bak bir şey olmuş da. Abi. Niye öyle yaptı? Yanlış mı anladık lan beni? Gitmiyor. AdBlue falan diyor. Aha. Bakayım. Bekle bakalım dur şunu kapatalım. Ya çok kötü bir şey oldu ya. Kim derdi ki İsveç'te bunu yaşayacağız? Araba arkada, yolda kaldık. Sizce niye?
Dizel arabaya benzin koyduk ya. Hemen Melih abi aradım. Dedim böyle böyle. Ya dedi benim dalgınlığıma gelmiş dedi. Çağlar da ben niye bakmadım falan dedi. Yani böyle bir hata yaptık. Şimdi kaldık. Araba tabii ilerlemiyor. Tek şu anda benim avantaj olarak gördüğüm durum 2 kilometre falan geldik ama tabii ki motora yani borulara hatta falan gitmiştir. Yapacak bir şey yok. Hemen şimdi sigorta şirketini aradı. Ben pencerede oturabilir miyim? Hayır. Hayır. Sen mi yapacaksın? Ve şöyle bir özelliği var bu kafenin. Bu çiçekleri burada beğendiğinizi alabilirsiniz. Aşk her şey affeder mi? Parayı bulup da çeyiz dükkanı gezeceğiz. Dünyayı gezin ya. İşte. Allah'ın bir köyünde kaldık işte. Ya. Biz ne yaşıyoruz abi? Abi şimdi ya ben ilk başta şüphelendim, dedim bu araba dizel yani. Ama Mercedes, bir de şeydeyiz, İsveç'teyiz, hani benzin yapılabilir. Normalde benzin pompaları kendini doldurduğu için dizele benzin pompası girmez. Giriş ufaktır. Tık diye kalır. Tek konuşacağımız konu bence o. Yani şimdi başka ülkede olmuş olsak sorun yok. Yani hak iddia edemezsin. Şimdi çok fazla disipliniyle, düzeniyle, saygısıyla böyle bilinen ve böyle bahsettiğiniz bir ülkede neden böyle bir düzensizlik var? Başka ülkede belki böyle rahat konuşamayız. O istasyonla alakalı bence. Ya İsveç'te her şey sigorta olduğu Sıkıntı için yok bence. gerçekten üslubunla anlattığın zaman, ya mesela örnek, tam kapıdan içeri girerken telefon elinden düştü, camı kırıldı. Sigorta şirketini arıyorsun, diyorsun ki ben evde böyle hani elim doluydu, telefonum bilerek olmadı, düştü, kırıldı diyorsun. Telefonunu gönder diyorlar, gönderiyorsun. Bakıyorlar, yapılıyorsa yapılıyor, yapılmıyorsa yeni telefon gönderiyorlar sana. İşte şansımıza 6 saatlik bir yolumuz vardı, şimdi uzadı o. Ne yapacağız? Kahvaltı da yapmadık ya. Abi beni bitirmeyin ya. Kaldık mı? Ben yine kahve altı bir şeyler yaptım. Ben sabah sevmiyorum ya kahve falan. Ekmeğimiz var ama. Boş mide ne var? Ekşi mahalle ekmeğimiz var Valla. arkada. Kapağı şöyle bir açtım, dizeli gördüm ya. Sen hiç hayatında aslında dizel olup da içinde full depo benzin olan bir arabanın içinde yarım saattir oturdun mu? Evet. Şu an oturuyor. Abi çok özür dilerim ya. Vallahi yani. Abi sen canın sıkma. Ya sıkma canını Yok sen. yok yok. Bir şey söyleyeyim mi? Bu da bir macera. Hiç sıkıntı yok. Yani her şey çözülür abi. Şimdi abi arayacak beni. Adresi verdim. Çekici gelecek, aracı alacak. Tamam. Rosemary de geliyor, bizi alacak. Gerçi de gerek yokmuş, 500 metre zaten. Ha, yakın. Bir şey soracağım. Şimdi sigortaya desen ki böyle böyle oldu, sana yeni araba bile veriyorlar yani, biliyorsun değil mi? Ya dedim bir şeyler de ne yapacaklarını ben de bilmiyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Daha öncesinden denedim dizel. Bak, gördün mü abi? Ama onda mı denedin? Q8'de mi denedin? Yok Bunda. işte bu tabaki şeyde. Sigortaya sordum. Heh. Yani yanlış yakıt koymak kişinin sorumluluğu diyor. Oysa bütün suç benim abi. Çok özür dilerim tekrar. Ya baktığımız zaman öyle de ama İsveç'teyiz ya. Hı hı, Biraz farklı bir şey olmuyor İşte mu? sigorta şey yapmayacak yani, karşılamayacak. Abi o hiç sorun değil zaten, buna hazırlıklıyım ben de. Sen bana bir IBAN... Ya bırak abi Ya Allah abi, aşkına. yok Bu abi. burada söylenecek söz mü abi Evet. bana? Lütfen ya abi, o kadar benzin koydunuz. Abi boş ver ya. Ya benzinci Yemin abi, ediyorum. bizim için Abi bu yok. şey, sen bize... Sen canını sıkma. Bak Abi o imkanı yok ya. Sen bana bir IBAN gönder, ben hemen şey yapayım. ben de imkanı yok diyorum. Arabaya o zaman karşılamayacaksa ben bu sefer üzüntü bana geçmiş oluyor. Niye? Sakın ha. Hatlar matlar motora gittiyse ne olacak abi? Abi şey yapacaklar. Sigorta yeni araba bile veriyor sana. Benzini şey yapacaklar, çekecek. Tamam çekecekler. Muhtemelen enjeksiyon bozulmuştur. Belli bir yüzdesini sigorta karşılar falan. Dalgındım Bilmiyorum filan yani. de. İsveçler öyle şeylere çok önem veriyor. Çok dalgındım de. Abi bu benimki harbi salak. Estağfurullah. Yani Ben sana o yüzden sordum kaç yıldan beri kullanıyorsun arabayı? Hani yeni almışsındır olabilir bazen. Veya 8 ay bazı falan kullandım ama aradan 6 ay geçti yani. Aralıktan beri kullanmıyorum. Aşağıda bir şey vardı, çim biçme makinesi vardı. O da benzinli. Onun üzerine 95 oktan yazıyordu. oradan. Kafayı ben oraya takmışım. Hep böyle 95'i falan büyük salak. bazen 2-3 tane arabası olanlar da karıştırıyor abi. Bir tanesi dizel, bir tanesi benzinli falan. Ya Hangisiyle geldi? Şimdi Normal. Rosemary de gelecek. Ustadan bir tane izleyicim yazdı, takipçim. Onda bir permakültür bahçesi varmış. Allah aşkına. Valla. Çok iyi. Gelin Ondan dedi sonra- oraya. Belki oraya gidebiliriz. Hem Hem de- yakın. Profilini inceledim, böyle enerjili insanlar falan böyle baktık.
Beraber de gidebiliriz. Hatta Ya, İnşallah ya. Yani senin araba var mı? Yok. Abi canını sıkma. Bizde hiç problem yok abi. Akıştayız. Benim ayağım titredi. Canını sıkma. Ya olsun. sen niye canını sıkıyorsun ki? Bu şeyler olabilir, böyle şeyler olabilir Abi yani. işte kaz- Bizim de suçumuz var. Şimdi Ya hani her şey gidip o de kadar bakmadık mükemmel ya. gidiyordu ki. Olsun. Nazar değmiş olabilir. Bunda da bir hayır var abi. Çağlar gidelim bir çay koyalım. Biz geçiyoruz eve abi. Tamam. Hadi bakalım. Hayır, bu kadar olay yaşıyoruz. Muharrem abi uyuyor şu an. Uyuyor şu anda var. Haberi yok. Geldiğimiz 2 gün hava çok güzeldi. Güneşliydi. Şimdi yağmur yağdı. Gene İsveç'ini gösterdi. Oraya mı geçelim? Ya ülkeler arası çok ağır gezginler var ya, geziyorlar, otostop çekiyorlar. Şimdi kendimi böyle hissettim ya. Bu arada otostop çeksek almazlar. Kim bunlar falan böyle Yani istiyor. almayabilirler, evet. Kolhaden köyündeyiz. Örebura'ya ait. Bak şimdi araba yavaşlayacak Murat abi. Bildin? Biraz yavaşladı. Genelde bakalım mı ona? O ne? Ne var Gel. orada? Araba O da mı yolda kalmış acaba? o da yolda kalmış. Biz şimdi herkesi yolda kalmış gibi görüyoruz. Ne yapmışlar böyle? Parçalanmışlar arabayı ya. Aha, fazla motor varsa alalım mı? Biri çıkıyormuş. Ne yapıyorsunuz lan burada? Abi bütün her şeyi kurcalamışlar. Fena kurcalamışlar. 20 krom var orada bak. Evet. Evet. Düşmüş. Arabayı bayağı... Kurcalamışlar. Bak tekerlek var. Çocuk ayakkabısı da var burada. Şurada gübre mi var lan, ne o? İşte onu göstereceğim. Bu İsveç'teki çok ünlü karıncalardır. Allah Allah. Dikkatli bak, şimdi gördün mü? Bunlar böyle kale şeklinde yapıyorlar. Çok büyüyor bunlar. Abi nereden getirdiler? Kaç günde yaptılar? Nasıl yaptılar? Kışın da karla kaplandığı için hepsi içinde yaşıyor bunun. Yani burada bir şehir var. Yeraltı şehri gibi. Kapadokya'daki gibi. Bu kadar büyüyebiliyor. Valla. Yerden bu kadar büyüyebiliyor. Bilmiyorum, biz dövüş beğendi veya köyde motor karınca deriz biz bunlara. Motor hızlıdır bunlar. Ülke karıncaların çeşitleri de değişiyor abi. Yani ben böyle bir şey bu kadar büyüğünü görmedim. Abi böyle lan batıyor burası ha. Bu ne oğlum? Bataklık yok, bataklık yok. Bu şey. Yosun. Evet. Bunu ne yapıyorlar biliyor musun İsveç'te? Bu yosunları çok yumuşak olduğu için görüyorsun bak. Evet. Bunu tavanlar, yani çatıların tavanlarına koyuyorlar bazen. Yeşil bahçe yapıyorlar. Evet. Bu çok yumuşak Oo, duruyor. çok iyi. Bak bunu böyle kaldırabiliyorsun bak. Evet. taşların üzerine falan da Gördün mü? çıkıyor. Altı Evet, kuru bak. Yani kılık gibi, aynı elbise gibi ya. Orman banyosu yapmak için turlar düzenleniyor. Biz haberimiz yokken mecburen orman gezisi yapıyoruz şu anda. Evet. Selam bir geyik çıkabilir. Değil mi? Tabii. Burada yollarda giderken geyik bir anda çıkabiliyor, yani anlık bir şey. Yani öyle bir telefona bakayım, bir şey yapayım falan. Hani çok kötü alışkanlıklarımız var ya bazen. Burada düşünsenize, araçla gidiyorsun, bir anda şuradan çıkabilir yani. Ve bayağı bir ağır. Önden vurduğun zaman arabanın üstüne düşerse bittin. Değil mi? Öldürüyor. Yani camı kırar, Çok ölen olur. oraya buraya girer. Ve at büyüklüğünde. Daha ağır olur yani. Bir de havaya çıkıp 500 kilo. bir düşerse 500 kilo. daha da ağırlaşır. Bir tona yaklaşır Direkt belki de. arabanın üstüne düşerse daha çok olur. Ama vurdu mesela. Geyiği orada bırakıp gitmeyeceksin. Çünkü yaralı olabilir. Polis arayacaksın. Polis geliyor hemen. Olay yerine bakıyor. Arabana bakıyor. Geyik öldü mü diye bakıyor. Sonra geyiğin arkasına avcıları sürüyor. Avcılar bakıyor, bu geyik yaralıysa öldürüyorlar. Eğer yarası tedavi edilecekse alıp veterinere götürüyorlar. Geyiğe çok önem veriyorlar. Yani ben geliyorum, bunları anlayana kadar sen oradan kaybolma diyor açıkçası. Evet. Eğer orayı terk edersen Ceza yersin. ama seni bilmiyor, kim olduğunu görmüyor. Ya arkandaki araba görür. Mesela böyle bir ihtimal olduğu için de onlar yapmıyor zaten. Yapmıyor. Kimse riske Evet. girmek istemez. Bu arada bu yolda araba yolu değil, kar motoru yolu. Hep kar olduğu için kışın kar motorları çok meşhurdur. Yani bazı gençler sırf kar yağsın da motora bineyim gibi. Mesela bizde de jet ski, onlarda da bu. Ha, geldik eve işte. Çok yakın, evet. He bak, şimdi çöp tenekesini görünce aklıma geldi. Şuralara bakar mısınız? Sürekli burada gezerken aklıma geliyor da. Şimdi çöp tenekesini görünce aklıma geldi. Şu yolların kenarlarına baksanıza ne kadar temiz ya. Haftanın bir günü belediyeye para ödüyorsun. Geliyor senin evin önünden alıyor. Mesela belediye diyor, bak zaten buranın belediyesi, komün belediye demek. Bunun bir tanesi, Bak sağa gelin. iki tanesi bir eve ait. Bir tanesi yemek için. Mesela yemek artıkları toplayıp poşetleyip buraya atıyorlar. Bir tanesi de kağıt ve plastik. Evet. Bu kağıt plastiği koydun, şöyle açık kaldı. Doldurdun ama şu kapanmadı. Sana ceza diye bunu almıyorlar. Yani güzel yap işini diyor. Yani Tamamen kapalı kapat olacak, evet. kapağını diyor. Tamamen Evet. bastır içine, kapat. Böyle açık veya yerlere düştüğünde bu arada ceza da yiyebiliyorsun. Fotoğraf çekiyor. Ha. Senin çöplerin diyor yere akmış bu kadar. Sen hala alıp koymamışsın.
bir dahaki hafta senin çöpünü almıyoruz diyebilirler. Şimdi ne mantar olur abi buralarda. Melih abinin evine geldik. Bu arada bu videoyla ilk defa karşımıza çıkan birileri varsa burada bir Türk yaşıyor. Biz de onun evinde kaldık. O benim Türkiye'den izleyicim. Aslında Mersinli. Onun yaşam hikayesini de çektik. Araba buradaydı. Arabaya buradan bindik. Gittik hani böyle Instagram'da bazen çıkıyor karşımıza. Kısa boylular birisinin bir şeyini çalıyor. Hani kısa boylu olduğunu göstermeye çalışıyor. Alıyor, kaçıyor. Koşuyor kendini çekiyor böyle koşuyor. Adam orada bekliyor. Yol alamamış ki. Adam atamamış yani. Bizim de yol alamadığımız gibi. Yola şuraya kadar gittik geri döndük tekrar. Hello there. Hey. Hey, How are you? I'm fine. How are you? Welcome to Sweden. Lucky boy. Hey, my name is Rosemary. My name is Murat. Muratca. Muratcha. Yes. Akukaratcha. Hello. Rosemary. Hej. Hej. Jag kan prata svenska lite grann. Oh. Lite grann. Inte Östersund, planerar nu. Mm. Vi går imorgon. Vi åker Imorgon till Uppsala. Uppsala, ja. Okej. Ya. Stannar här. Ja. Sen kommer ni tillbaka hit från Uppsala. Yes, yes. Ayın 8'inde sende olacağını Ja, Rosemary. vi kommer tillbaka också din hus snart. Ja. Yani gün nasıl başlıyor? Nasıl plan yapıyorsun? Nasıl ilerliyor? Hiç anlamıyorsun. Akışa bırakacaksın abi her şeyi. Evet. Yapacak bir şey yok. Muharrem, Çok memnunsun günaydın. yani bu işte. Birisi bezi eline alsın. Abi sabahtan beri biz temizledik burayı ama. Ama senin gözlerin güzel diye bize böyle baskı yapma. Aşk her şeyi affeder mi? Muharrem abi, Efendim? güzel uyudun mu? Biraz uzun uyudum, evet. Sabah kalktığında biz yok diye hayal ediyordun. Yo, ben size biraz duydum hep. Duydun mu? Ya, ben de sevindim daha gitmediniz. He. Daha iyice... Ama gitsek üzülür müydün hemen? Ya, bana iyi yolculuklar diye isterdim yani. Ama demedin, çıkmadın, biz gittik. Ya, ne zaman çıktınız? 8'de. 8'de. He. Zaten Almanya'ya geleceğiz, o zaman görüşeceğiz seninle. Değil mi? Nereye geleceksiniz? Senin olduğun yere, Köln'e. Öyle mi? İyi. Orada bir proje mi var? Sen varsın. Projede oluştururuz, var orada. Bir sürü işlerimiz var, Ha, bir sürü evet. izleyicilerimiz var orada. Tamam, ben zaten daha biraz anlatacaktım proje Ha. olarak. Senin projeyi hayata geçiririz belki. Ne güzel oldu, evet. Değil mi? 100 ya da 50 kişi olursak hemen başlamayacağız. 3000 kişiye nasıl yetişebiliriz? Herkes anlayacak bu fikri. Ondan sonra beraber bir plan yapacağız yani. Beraberlik ne kadar potansiyel var yani. Biz bunu kaybettik. Hepsini kaybettik. Benim için permakültür, üreteceğin şeyleri permakültür en iyi cevaplıyor. Birisi bana 200 dönüm verirse hemen başlayabiliriz. Kolay, hemen ya. Tamam, Yeter okey. 200 dönüm iste ya. Türkiye'de çok var öyle. O zaman bu varsa millet zaten gelir. Baka baka. Ondan sonra her şeyi konuşuruz. Konuyu ayıramıyor insanlar. Yani iyi bir şeyden bahsediyorsun. Mesela işte ne kadar güzel. Hiç ormanları kesmiyorlar. Kesseler bile 5 tane fazla ağaç dikiyorlar. Her taraf tertemiz. Bunu konuşurken vallahi bizim ülkemiz daha güzel. Ya bir dakika dur. Ya bir dur, onu konuşmuyoruz ya. O ayrı bir konu ya. Objektif bakmayı beceremeyecek kadar az mı besleniyorsun? Yani ben buna çok sinir oluyorum ya. Al işte bak, mesela yürüyoruz şimdi. Bir saat daha yolumuz var. Türkiye'de olsa bizi almazlar mıydı mesela? İkinci araba mutlaka durur. Hemen dururlar, hemen alırlardı da şimdi Mesela böyle durmayabilirler yani. Dolmuş da geçmiyor mesela. şimdi biz ne yapalım? Bunu söyleyince mesela atıyorum sosyal medyada, ya bu böyle, bu sefer de kardeşim işte bizi kıskanıyorlar mı, sen hayırdır, Türkiye'nin neresini övüyorsun ya falan, bunu mu övüyorsun ya falan derler. Konuya göre konuşmayı beceremiyoruz arkadaş. İmkanlar ve hayat, yaşam standartı her yerde farklı. Farklı, bu kadar basit. Bak şimdi mesela çok güzel bir ev yapmış. Trambolin koymuş çocuk zıplasın diye. Oraya kale koymuş, çocuğun kaydırağını koymuş. Yani bir çocuk bahçede
her türlü aktivite bir arada kum da koyuyorlar oraya. Çocuklar kumun içine de oynasın. Mesela şimdi bak biz burayı güzel gözle bakıyoruz değil mi? Yani o anı yaşamak için o an gözümüzün gördüğü, içimizin hissettiği şeyi içimiz veya gözümüz ödüllendirecek kelimeler söylemek istiyor. Evet. Tamam mı? Söyledin ya şimdi mesela Öyle bunu. Ha, güzel söyledin ya. Aa çok güzel. Bizim evlerimiz daha güzel. Ya konu o değil. Anlatabildim mi? Ya bu vizyonsuz insanlar yüzünden gerçekten yani çok sıkıcılar, çok iticiler ve çok eksi puan yani. Diğer taraftan her şey çok güzel gözüküyor. İşte imkanlar, ondan sonra refah, bak düzen var, peyzaj mükemmel. Ama bu güzellikleri yaşamak için zaman az. Evet. Çok soğuk, sürekli D vitaminine ihtiyacım var. Mesela böyle dedik ya, yok ben yine de orada yaşayacağım. Hayatta gitmem Türkiye'ye, ben çok sıkıldım. İnsanlar şöyle, benzin böyle, bilmem ne böyle falan deyip bak onu da onunla örtüyor. Evet. Bu tipler çıkıyor karşına bu sefer. Her şeyin bir artısı eksisi var. Buranın da düzeni var, güzeli var. İnsanlar düzenlemişler. Hayatını güzel standarta kurmuşlar ama çok fazla yaşayamıyorlar bu güzelliği. Çünkü buraya bir kar yağdığı zaman 7 ay kar kalkmıyor. Yani çim görmüyorsun, yeşillik görmüyorsun. Morali bozuk insanlar. Morali bozuk. Sen kendin de yaşadın yani. Hı. Kaç gündür hava yağmurlu mu böyle hep Ama yağ diyorsun. şu güzel olan, her şeyi görüp kendi bünyende bunu eritip, kendi beyninde bunu iyi değerlendirip, kendi seçtiğin yaşamın içinde ona göre yaşamak, o bilgilerle yaşamak, o öğrendiklerinin sana katkı sağlaması. Güzel olan bu değil mi ya? Tecrübe edineceksin. Tabii farklılıkları göreceksin. Tabii. Mesela bunu gördün. Başka ülkeye gittin, başka bir şey gördün. O sana katma değerli bir şey katıyor. Bunu Böyle bakmak lazım. alamazsın, parayla da alamazsın. Bu ne biliyor musun? Final olarak bazı insanlar kişileri değerlendirir, maddeye odaklanır. Evet. Bazı insanlar fikri değerlendirir, genel fotoğrafı görür. İbrahim Ortaylı'nın lafı var ya. Parayı bulup da çeyiz dükkanı gezeceğiniz. Dünyayı gezin ya. İşte. Bizim Türkler gibi hemen tanışmıyorlar. Hemen kaynaşmıyorlar. Birbirleriyle de öyleler. Biz mesela yoldan geçen bir insana bile diyebiliriz. Ya bir çay demledim. Hadi gel oturalım diyebiliriz. Tanımıyorum. Nereden geldin? Nerelisin? Böyle konuşabiliriz. Kültürel değerlerimiz çok yüksek. İnsana yaklaşım, sıcakkanlılığımız çok yüksek. Burada böyle bir açlık var. İnsanlar bu açlığı hayvanlarla kapatmaya çalışıyorlar. Evlerine kediler alıyorlar, köpekler alıyorlar. Kedi köpek nüfusu çok yüksek burada. Sokakta dikkat edersen kedi köpek göremezsin hiçbir şekilde. Mezar mı o? Nil. Nil ya, Nil. İşte abi başka bir şey olamaz mı? Ya? Buraya mı gömün demiş beni? Evet. Bahçemde olsun demiş. Evet, yakarlar ya böyle gömerler o toprağa oturup üzerine de bir taş koyarlar, ismini yazarlar ya da böyle serpiştirirler. Bir filmde izlemiştim. Adam kahvenin içine katıyor, babaannesini içiyor falan. Bunlar ne? İnsanlar bazen böyle bunları satın alıp içine teknesini koyabiliyor. Aşağıda göl olduğu için, hani akarsu olduğu için kendi balık malzemelerini falan koyabiliyor. Yani lüksle işleri yok onların. Klasik ve temiz, düzenli olsun onlar için kafi. Doktor örnek vereyim ya da çok büyük bir zengin iş adamı bile bisiklet sürerken görebilirsin. Bir de mesleklerini söylemezler. Tanışırken mesela ben işte profesör Mehmet falan değil yani ben Mehmet sen nasılsın falan böyle bir tanışma olur yani. Mesela bizim en varoş özelliğimiz olarak marka takıntımızı söylüyorlar yani. Evet. Yurt dışına çıktığımızda onu söylüyorlar. Ya marka Yani işte gene insanın mesela hem kabul ediyor hem de zoruna gidiyor, tamam mı? Gücüne gidiyor. Yani ben de dedim ya, sen de sürekli aynı marka eşofmanı giyiyorsun yani. Evet, Sizin yüksek sesle konuşuyorsun. ja perfekt. Jag tycker att det är bra i Sverige. Ja perfekt. Ja. Jag var i Sverige förut Ja, ja. men nu vi jobbar tillsammans. Ja, ja. Han är youtuber. Jaha du. Ja, då. Dedim ki abim müşterisi sen dedim ben hiç şeyde bulundun mu? Yurt dışında bulundun mu dedim. Evet bulundum dedi. Nerede bulundun dedim ben Sundsvall. Yani bu diyor ki yani İzmir'desin. Yani Muğla'da yaşıyorsun. Hiç yurt dışına gittim dedim. Evet gittim. Neresi? İzmir diyor adam mesela. Hani Veya işte Hatay diyor. kendi bölgesinde dışarı çıkmış ya. Dışarı zannediyor. Fint område. Ja, trevlig träffas. Ja, Ja, vad heter du? Detsamma. Hej då. Müthiş. Konuştu bize, sohbet etti. Ama bir de şu da var değil mi? Genel itibariyle yaşları daha ortalama genç, 40 yaş altı olanlar değil de biraz daha 40 yaş üstü olanlar daha yalnız bırakıldığı için dışarıdan gelen yabancılara biraz daha yakın mı? O da öyle. Evet. Şimdi burada şöyle şey yapmışlar. Çadır kurmuş bir kadın veya bir adam neyse. Bu çiçekleri yetiştirmiş. Bu çiçekler ev çiçekleri. Tamam. Demiş ki bu çiçekleri burada beğendiğinizi alabilirsiniz. Fiyatları üstünde yazıyor. Ben burada yokum. Ödemesini de şuraya yapacaksınız diye. Bak. Bir şey konuşmaya gerek yok. Yani herkesin hemen aklından geçen hem sevinç hem hüzün Ve aynı anda. Ve çok da girmeyelim. Şuna bak.
poşetine kadar koymuş kullanabilirsin diye. evet. Türkiye'de olsa bu çiçekler sıkıntılı olabilirdi yani. 65 kron mu şu anda? Evet. Bir İsveçli günü böyle geçiyor değil mi? İşte sabah kalkıyor bak yürüyüş yapıyor şu anda. Hava güzelse tabii. Hava güzelse tabii. Bak yürüyüş yapıyor mesela. Sabah kalkıyorsun, yürüyüş yapmak için gerekli olanaklar var. Güzel havalar oluşuyor. Kışın ayrı keyif konuları var. Gelecek kaygısı yok. Dolayısıyla bunun yanında olumsuz olarak üretkenlik de oluşmuyor tabii ki. O ayrı konu. Ama yiyip içip fika yapıp İsveçler de bunu sağlıyor evet. böyle bir durumları da var. Ha bizim insanımızı düşün abi. Dert, tasa, sıkıntı, Kaygı. çile, üzüntü, kaygı. Ne yapsın insanlar abi yani? Mecburiyetten tabii icatlar da çıkıyor ortaya. Bir de bu ülke hiç savaş görmedi. Mecbur kalmamış bir şeye. Evet, savaş görmediği için tabii bir savaş gördüğün zaman bir 50 yıl geriye gidiyorsun veya teknolojik olarak hani insancıl olarak yıpranıyorsun. Bizim mutfağımız da savaşlardan dolayı gelişti bu kadar mesela. Türk mutfağı diye bir şey oluştu. Ha, o da var. Kadınlarımız, büyüklerimiz savaşlarda mecbur kaldığı için elinde hangi imkan varsa 2 tane malzemeden yemek çıkartmış ortaya. Evet, evet. Size buraları göstermek istedim. Ben gördüm, siz de görün. Şurada güzel bir kafe var. O bahsettiğim kafe burası işte. Baksanıza şuraya. Girişine bakın, önüne bakın, enerjisine bakın. Ve şöyle bir özelliği var bu kafenin. Bu arada kapı böyle küçük yani değil mi? Hani Bu kadar. 400 yıllık bir kafeymiş burası arkadaşlar. 400 yıllık. Kafenin bir özelliği var. Nedir? Ekşi mayla ekmek yapıyor. Ha evet. Senin meslek. Bunlar acaba şey mi ya? Burada çok bulunan o çamlardan falan mı ya? İskoç çamı veya şey mi? Kuş falan mı acaba? Renkler nasıl? İsveçlerin çok sevdiği renk bu. Ya hafif bir şey içeceğim ben ya. Hey. Latte. Hey Peter. Ne içeceksin? Latte. Bir de Du har latte eller? Nej, Nej. Du har mjölk eller? Ja. ne var? Kahve Sütlü. var. Sütlü kahve biz yaparız kendimiz. Tamam öyle yapalım ya. Hafif bir şey olsun ya. To kahve. Ja. Också en Şu içeriği ne? Şunun, bu çok ağır bir şey mi? İçeriğinde ne var? bunun? vad är det? Chokladbiskit. Ah, çikolatalı bisküvit. O ne? Kek mi o? Yani burada İsveçlerin işte kekleri var. Bunlar olur mu? Dün de buradaydı bu ama. Evet. Dün de buradaydı. Yok, 110 kron. Şey konuşulduğu zaman herhalde buralar. Och sen dess har du liksom... Kim onlar? Sahipleri bunlarmış. O dönem yapılmış. O dönem derken hangi yıllarda? Bu Ya kadar yıl- 400 yıl önce değil herhalde bu görüntü değil. Evet. Yani bu görüntü değil de bu yapıldığı tarihi anlatıyor. Bunun bir çevirmesine tamamen bakarız. Bu kadın da işletmecisiymiş. Yazlık bir bölgeden gelmiş. İsveç'in aşağılarından gelmiş. Daha büyük çiftliğin geriye kalan tek binasıdır. Ha, daha büyük bir çiftlikmiş burası. Evet. Bu kadar alan, bu kalan tek binasıymış burası. Yok işte. Muhtemelen Finli bir göçmen tarafından inşa edilmiştir diyor. İnşa etmek için kullanılan tek alet çekiçtir. 1967'de buraya taşındı. İşte tam istediğim bilgileri aldım. Sadece çekiç, başka hiçbir şey yok diyor yani. Ya hiçbir şey yok. Der är diyor. ingen beton, bara trä. Bara trä. Perfekt. En enda gubbe har byggt det. Bir tane adam yapmış burayı. O eski çiftliğin alanı bu şekilde. Tabii kışın gelemezler buraya. Kışın açılmıyormuş. Çünkü yerlerden soğuk ve su geliyormuş. Çok fazla kar olduğundan dolayı. Sadece bekledikleri aylar şu 2 ay. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos. Bu dönem Haziran'da da yağmur çok fazla yağıyor. Kahve mi içtin? Kaldırman lazım. İşte yemek mi yedin? Sürekli. Servis aldığın yeri kendin kaldırmak zorundasın. Eğer garsonlar servis verdiyse onlar alır. Ama kendin genelde kendin alırsın her şeyi. Yukarıda mezarlık var, oraya doğru çıkalım. Güzel açık mı acaba? Bakar mısın ya? Eski evler. Kıyafetleri. Ha, evet. Allah korktum abi. Biri sandım baksana. Çan çalıyor. Doğasına mı? Saat 12 olduğunu mu söylüyor şu an? 4 kere çaldı. 5 oldu. 6 oldu. Bu namaz saati. 7 oldu.
Şey ya. 8 ama siz dediniz ki 3'te 3 tane çalıyor. Onu bana şey dedi ya. 9. Melih abi dedi. Bir dakika bak 9 oldu. 10 oldu. Bakalım. 11 ha 12 tamam doğru saat 12 şu anda 12 bakayım. Ha 12 saat 12 çünkü tamam doğruymuş. Akşama kadar her saat başı çalıyor, akşam 7'de falan bitiyor. Yani 7'ye gelince de 7 tane çalıyor. Saat kaç olduğunu oradan anlıyorsun. Şimdi bir mezarlığa geldik. Görüyorsunuz buradaki ilk dikkat çeken şey peyzaj ve düzen. Yalnız içinde tabi tercihe göre hepsinde insan yatmıyor. Ölen kişi yatmıyor. Külleri var. Bazı ölenlerin. Burada İsveç'te mezarlıklar 25 yıl sözleşmeli yapılıyor. Yani 25 yılın sonunda ölen kişinin ailesi eğer devam etmek istiyorsa tekrar bir sözleşme yapıyor. Eğer istemiyorsa da o hak başka aileye geçiyor. Böyle bir durum var burada. Yani şurada bir insan yatmıyor. Külleri var. O küller de bizim bildiğimiz veya anladığımız işte bir kağıt külü falan gibi değil tabii ki. Bir makinenin içinde yakılıyor, küle çevriliyor ve aileye teslim ediliyor bir şişenin içinde. Tabii ki hepsi değil, bir temsili bir şişenin içinde. Burası da hem kilise hem de ne dediler ağıt evi yani tören evi. Ölen kişiye tören yapılıyor ama çok kocaman değil mi ya? Çok büyük ya. Şurası böyle değirmen gibi bir şey ama Çan. çanlar var içeride. Ya, Aa, çok eski. Eski çan bu. Oo çatılara bak. Resmen bahçe ya. Ot basmasını istediğin yer burası. Evet. Bahçende belki ot istemezsin ama buranın ot basmasını istersin. Bak şapka gibi duruyor ne güzel. Bu nasıl bir Pontiac ya? Bu kaç model bir Pontiac? Kaç model vardır bu sence? Bu 1940-50 arası. 60 bin olabilir. 50-60 arası bence. 50-60 arası evet. Kendi zamanındayken hiçbir şey değerli olmuyor. Zaman geçince değerli oluyor yani. Tam kliplik araba ha. Herkesin tarzı farklı da tabii de akıl vermek gibi olmasın. Hem ben yeni gittiğim yerlerin veya yeni gittiğim kişinin arka tarafındaki, arka bahçesindeki konuları öğrenerek yani gizlediği demeyeyim de görünmeyen taraflarını öğrenerek, onu keşfederek onu daha iyi veya o yeri daha iyi tanıyıp algılamayı seviyorum ve seçiyorum. Mesela içinde bulunduğumuz konuda da yeni bir ülkeye gittiğimizde bilinen zaten turizm içinde olan yerlere gitmek değil de oraya da gidebilirsin. Geçiyor muyuz? Evet. Hemen duruyorlar fark ettiysen. Daha biz geçmeye niyetli değiliz geçebilirsin diyor adam. Türkiye'de olsa koşardık. Sen farkına varmadın ama dün böyle hızlı hızlı geçtin. Biraz hızlı geçiyorum yani hemen o beklemesin diye falan. Ama o birinci kural bekliyor. Yani bilinen turistik yerleri değil de oralarda gezersin o ayrı konu. Çok fazla Stockholm'da vakit geçirmek istemedim ama orayla ilgili video çekmiştim o ayrı. Ama işte bir mezarlıktır, bir kırsal yerdir, bir böyle köy yeridir. Böyle yerleri görüp orayla ilgili keşfim daha zengin oluyor yani. Daha çok seviyorum yani. Zaten buranın olayı kırsallık bölgenin çok düzenli ve insanların nasıl burayı yaşanacak hale getirmesi. İstanbul'da şehir, Stockholm'da bir şehir, Paris'te bir şehir. Şehrin aslında ana düzeni hep mantık aynı. Belki buralarla ilgili YouTube'da çok video da yoktur. Bakmadım ama yani İsveç denilince İsveç nasıl bir yer? Karşına Stockholm çıkabilir, işte Malmö çıkabilir, Helsingborg çıkabilir, Galveston çıkabilir, Evet. Uppsala çıkabilir ki Uppsala'ya da gideceğiz. Kapelberg bölgesi, işte Örebro'nun köyleri falan. Şimdi buralarda vakit geçiriyoruz. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Ya bu arada şunu da söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim başlık olarak. Aşağı indiriyorum. Buraya geldikten sonra Instagram'da paylaşımlar yapmaya başladıktan sonra İsveç'teyim, işte şuradayım, buradayım diye. O kadar çok İsveçli, o kadar İsveçli niye yazsın ki? Sarışın adamların siyah. Adamların ne işi var? Burası dişçi. Öyle mi? Yasin hocam dişçi. Sen bana söylemiştin buyur burası da dişçi. Ama İsveç'in dişini. herkes Türkiye'ye geliyor dişlerini yaptığında. Tabii burada diş çok pahalı. Yapamıyorlarmış. Çok pahalı evet. Söyledi ya adam geçen. Yapamıyorlarmış. Ya yapamıyorlar, zaman vermiyorlar. Bak burası da eczane mesela. Apotek. Apotek. Yarım kaldı. Bir dahaki gelişimde kesinlikle şu durum ortaya çıktı. Bir İsveç buluşması, izleyici buluşması yapacağım gibi duruyor. Bu bir çiftlikte olabilir, bir köyde olabilir, Stockholm'da olabilir ama bunu yapmayı planlıyorum bakalım. Sven Larsson, eski futbolcu o mu yoksa? Bu arada elektronik mağazası. Pizzacı. Belki buranın sahipleri Türk olabilir yani. Pizzacı mı açıyorlar daha çok? Genelde pizzacı. Çünkü biz yemek üstüne iyiyiz ya Türkler. Zaras pizzeria. Mangal da varmış.
grill, pasta da var, hamburger de var, salata da var. vardır. İsveç'te hiç denk gelmediğimiz bir şeyle karşılaşıyoruz. Su. Her yer su. Ya o kadar çok göl var ki. Belki de yüz ölçümü 110'u kadar. Yapılış tarihine bakar mısın? 1800'de yapılan bir şeymiş. Krokfors, Bruk'ta Krens Midya. Krokfors ne demek? 19. yüzyılda yapılmış. Krokfors ne demek? Onun anlamını pek bilmiyorum. Sular da tabii böyle içinde bulunan minerallerden dolayı rengi böyle. Biraz böyle kırmızı gibi bakıyor. Demir falan da var herhalde. Şu asma yaprağına benziyor uzaktan. He, bu akçaağaç. Ha. İnsan biraz su sesi de dinlemek istiyor bazen ama o da fazla olunca o da sıkıyor mesela, değil mi? Her şeyin fazlası zarar. Evet. Birkaç tane çeşit balıkları var Türkiye'de olmayan. Ördekler bizi takip ediyor bak. Şuradaydım ben, şuraya kadar geldiler. Hani bir şey veririz diye. O kadar alıştırmışlar ki insandan korkmuyorlar. Orası değirmen mi? Bura değirmenmiş, evet. Üzerinde yazı var da. Bu huş değil mi ya? Huş. Evet. Hiç huş ağacına sarılmadım ya. Ona da sarılmış olayım ya. Bu tecrübeyi de edinmiş olayım ya. Ben sarabiliyor muyum? İki elimi görüyor musun? Bir buçuk ben gibi sarabiliriz. Ya bunun suyuyla ilgili bir şey var ya, belki bilirsiniz. Çok faydalı. Ama bazıları da diyor ki ya niye ağaca zarar veriyorsun ya falan. Mesela sığıl ağacındaki o 2 senede bir kesilen, çıkartılan yaradan dolayı akan su var ya, sığla yağı oluyor. O da çok faydalı mesela. Ama kardeşim diyor, niye yer alıyorsun ki, niye akıtıyorsun ki suyunu? Bak muhtemelen buranın kabuğunu da o şekilde mi aldılar acaba? Değil mi? O mantıkta da olabilir. Yani suyu mu çıkarttılar buradan acaba? Yok ya, bu öyle bir şey değil ya. Kabuğu soyulmuş. Kabuğu soyulmuş yani. Huş ağacı. O Rusların banyo dedikleri buharlı arınma sistemi var ya, yani Japonların onsen dedikleri rahatlama. Orada birbirlerine böyle huş ağacıyla, huş dallarıyla böyle rahatlatıyorlar, böyle vuruyorlar. Rahatlatıyorlar böyle. O huş ağacı, bu huş ağacı. Her taraf su olduğu için her tarafta yemyeşil. Başka ülkede mesela suyun sıkıntılı olduğu ülkelerde ya yazık günah ya, bu kadar çim yani zulüm yapıyor. Buna bir şeyler geliyor. Bu kadar suyu niye akıtıyorsun ya, suyu niye harcıyorsun falan denilebiliyor ama burada en çok bulunan şey su. İsveç'te bisiklet çok kullanılıyor. Mesela bak adam götürüyor. Küçüklükten başlıyorlar bisiklet kullanmaya. Yani toplu taşıma aracı veya araba yerine ulaşımı bisikletle sağlamayı daha çok seviyorlar. Bisikletlerin fiyatları da arabadan daha pahalı. Neye çok ilgi odak varsa tabii ki. Evet, yani Türkiye'de araba pahalı, burada araba ucuz, burada da bisiklet pahalı yani. Ama bisikletler de çok yüksek kaliteli bisikletler. Arabalar da çok ucuz ya. 10.000 euroya, 8.000 euroya, 14.000 euroya. Arabasına göre. Bak her evin bahçesinde bir tane karavan var ya. Müthiş gördüm ya. Bak bir şey daha dikkat etti mi bilmiyorum. Keyfi için yaşıyorlar. Evler bak Evet. hep böyle aynı. Renkler aynı, Renkler katları aynı. Bunun sebebi İsveç'te hani benim evim aynı olduğu zaman komşumun da evi aynı olabilir. Kimse kimseden üstün değildir. Lavaboların musluklarına kadar hep aynı yapıyorlar genelde. Ben burada mesela lavaboya girdim, başka bir yerde girdim, aynı musluk, aynı dizayn. Çekişme yok aralarda. Kesinlikle çekişme yok. Ya tek sebebi bu değil belki ama çok güzel bir mesaj veriyor bu durum. Özel bir alan değil mi burası? Evet, oraya girilmez abi. Teknesi de var. Ya tekneler çok ucuzmuş burada ya. Ya 40 liradan su getiriyoruz. Orada hatta bir literatür de oluştu ya bizde. En iyi tekne arkadaşının teknesi falan diye. Burası istasyon. Tren hattı da var ülkede. Ama trenle ilgili tren hatlarının çok olduğunu ama işletmeciliğini yapamadıklarını söylüyorlar burada yaşayanlar. Biraz bu konunun zayıf olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum İsveç'te yaşayan izleyicilerimiz katılırlar mı? Ne zaman gideceği, ne zaman geleceği belli. Saatlerine göre 200-250 kronla işte gideceğin mesafeye göre hemen hemen belki 1000 krona kadar falan fiyatları değişiyor. Lopis. Lopis demek? ikinci el demek. Mesela İsveç'te bu çok yaygındır. Ölen insanların veya evlerinde fazla eşya kalan vazo, işte işine yarayabilecek ev aletlerin hepsini böyle bir Lopis dedikleri bir dükkana topluyorlar. Normalde bunun fiyatı işte 100 euroysa sen buraya geliyorsun, bunu 10 euroya alıyorsun. Çoğu insan bağış adı altında bağışlıyor. Yani fazla eşyaya gerek yok diyor. Yani çok yeni bir aldığı, hiç paketini açmadığı eşyasını verebiliyor.
Ölenlerin evini, eşyalarını almıyorlar. Lopisçilere diyorlar ki gelin bu eşyaların hepsini götürün. Biz uğraşmak istemiyoruz. Ve yani bakar mısın o kadar güzel ve eski şeyler de var ki ben mesela burada yaşıyorken 1800'lerden kalan tabaklarım vardı yani. Ne iş yapıyorsun? Lopisçiyim. Lopisçi. İkinci el. Abi biz var ya 3-4 kilometre yürümeyelim de. Taksi çağıralım. Çok uzak ya. Hani yürürdünüz, bana diyordunuz yürümeyelim. Ama Muharrem abi yani bu kadar yakın dedi de yakın değilmiş gerçekten ya. Yani Yürümeyelim mi şimdi? bence taksiyle gidelim. Yani size mesafeler arabadan dolayı öyle küçük Aa, bak geliyor. şöyle- Yani yürüyünce Yarın da birini çekeceğiz. Sonra Türkiye'ye gideceğiz. Yolumuz çok. yok arkadaşlar yürüyeceğiz ya, yürüyelim. Tamam taksi çağır gelsin ya. Taksi çağıralım da taksi Ne kadar numarası tutar yok. taksi? Çok fazla tutmaz yok oraya 100 kron falan tutar. 100 kron. Yani 500 lira. Evet. Tamam. Nereden çağıracaksın? Bilmiyorum. Gerçekten mi? Allah Birine sorabiliriz ya. İnternetten bakalım olmazsa ya. Ha şey varmış. Dur durmadı Yok mı? şey varmış. Ha? Müşteriyi gösterdi. Ha, o zaman geliyor mu taksi? Geliyor. Bir dakika internete bakalım bir de gel. Tamam. Ya şuradan bakalım abi, gözümüz burada olsun. Hayır öyle gelmez ya. Arayınca gelir. Ha öyle mi? Tabii. Arayınca gelir. Numarası da yok da bakacağız artık. Ezber hayat yaşıyor ya bütün insanlar, hepimiz yani. Ne biliyorsak ona göre yaşamaya çalışıyoruz. Evet varmış. Bak taksi. Eve mi gidiyorsun? Aha. Tjena, vi ska åka Dallanda, 3 kilometer. Kort också? Kredi kart? Ja, okej. Neredeymiş Rusya mı? Nej. Vi har YouTube-kanal. Okay. Vi är från Turkiet. Okay. Vart är från? Eritrea. Åh, perfekt. Eritrea. Jag har en kompis Eritrea, men han inte bor här. 250 kron tutmuş. 250 kron mu? Ha. Fazla. Pazarlık yap. Har du kontant? Nej, Kadri. nej. Swisha. Är det 200? 200 swisha. Okej. Okej, jag kan kolla. 200 krona anlaştık. Jag vet inte, tack. Samvete. Okey, ingen problem. %100 olmaz bir de. Olmaz. 1000 lira tuttu yani. Evet. Çok fazla aldı. Har inte kontant. Ja, nej. Vi kan... Aha, han kommer. Abi swish yapabilir misin? Yaparım. Ha, okey. Han swish'a. Okey. Du can say number. Fazla tuttu ama bak, 1000 lira fazla ha. Ne yapacağız abi? Adam 250'den şeye düştü zaten. 1000 liraya düştü. 50 kronluk yer ya burası. Ha ne yapacaksın? Şimdi geldi. 250 dedi. Buradan niye geçmedi? He? Buradan niye geçmedi? Karta geçmedi çünkü makine açmadı. 250 dedi. 250 olmaz Makine dedi. açmaması onu göstermemek istememesi mi? Yok. Şeyi açmadı. Kilometre makinesini açmadı. Hani normal yürüyormuş Ha, gibi yaptı. Bizi tamam. hani biz müşteri gibi beslerle yapmadı. Şanslısınız o paraya. Niye? Drop yani böyle yoldan çevirdiğiniz taksi İsveç'te inanılmaz pahalıdır. Evet. Yani 3 kilometre. Dedim ya bizi öylesine geziyormuş gibi aldı. Ha, yoldan çevirdiğimiz taksi olduğu için pahalı. Bir de indirim yaptı yani kendince. Tamam, yüksek söyledi. 250'den 200'e indirdi yani. Evet. Eritreli. Çok fazla var burada Eritreli. Evet. Takip edelim abi. Bulurum ya. Bulamazsın sen ya. Bulamayacak gibi. Ormancıyım. Hayır, bulamazsın ya sen. Bak, Nerede? kayboldun işte şu anda. Oo, ormanın içinde arka taraflarda gelmesen görmüyorsun. Böyle bir dere akıyor. Çağlar. Çağlar açmamış bir çiçek. Bu geziden sonra evine gidecek. Evindeki balıklara boğulun diyecek. Muharrem abi, Benim. ne yaptırın? Ya ilk defa böyle ormana girdik. Burada hiç yol yok. Bu da Konya'nın sema gösterisi. Ama düğünlerde böyle yapmıyorlar. Dünyada kenara. Kenara. Düğünlerde de böyle bir... Araba geliyor, başım döndü ya. Hızlan, hızlan. Hızlan. Bir Almanla İsveçli ormanların içinde halay çekiyor. Hadi hadi. Tamam. Tamam. O kadar. Şimdi Kapırberg tren istasyonundayız. Tren geldi. Tam zamanında kalkıyor. 8.56'da.
Bayağı konforlu abi içerisi ya. Herkes merhaba değil mi? Sen de Almanca. Günaydın diyor. Kızım, onu ver onu. Kızım oğlum. Kızım oğlum. Oo çok iyi. Bu birinci değil mi? Bu birinci gibi bana veriyor. Çok temiz. Birinci sınıf. Ya birinci klas. Bak şarj aletleri bile var. Metin Akpınar diyor ya, oğlum diyor Türkiye'nin en büyük zenginleri diyor. 3. sınıf terlemek için. Abi, ben pencerede oturabilir miyim? Hayır. Oturamazsın. Hayır. Sen mi yapacaksın? Yok bu kadar abi. Ben ona Guten Morgen dedim. Saymıyor mu? Sayılır. Guten Morgen. Morgan işte. Guten Ya o merhaba demek istedi. Hey hey dedi. Da güldü bana. Bak. Oraya da başka bir çekim için gidiyoruz şu anda. O yüzden yoldayız. Ama bugün pazar, şu anda bizim oralar. Sence... Kamera, saçlarımı açayım. Var olan bir köy burası aslında. Evet. Yani demir madeninin üzerine kurulmuş bir iş alanı aslında. Vi kommer från Turkiet och det är mycket intressant. I'm speaking English because I'm knowing about you. You are a commune and commune god I know here. And I want to show this to my friend because he's a very popular YouTuber in Turkey and making a documentary about the permaculture and common life, organic life in the village. Kendini açıklayınca, izah edince, anlaşılınca davet ediyor. So we are 15 community members here. 7 yıldır burada 15 kişi komün olarak bu üretimi yapıyorlarmış. We have a few beds of flowers. And then we have Bazı çiçekler, onions. Soğanlar var, And we have marul var. leeks. Medicine, pesticide or something like this. It's organic. Pestisit yok. Pestisit yok. Süper. A bit for the snails. Snails. We have brown snails. Snails. Slugs. Slugs. But I have offer for you that they are loving the beer. Yeah. Yes. Yeah, and you can put some we try a lot yeah. of things. Yes. There's so many. Yeah. Şeyler var, salyangozlar var burada. Bilek. Evet, kahverengi şey. I see. Onlar buraya geldiğinde onlar için çok az ilaç kullanıyorlarmış. Bir de bira kullanıyorlar. Biraları böyle koyuyorlar. Onlar salyangozlar o biralara geliyor. Bitkilerden çok. Bu şekilde önlem almaya çalışıyorlar. Tak så mycket. Hejdå. Hejdå. Gördünüz video nasıl başladı, nasıl bitti, nerede bitti hiç belli değil yani. Ama ben de bu bilinmezliği seviyorum. Bu arada araçla ilgili bilgi vermiş olayım. Araç tam bizim bu olayı yaşadığımız gün, Cuma günü olduğundan dolayı biraz rahatlar İsveçliler. Sadece arabayı aldılar. O gün belki cumartesi olsaydı gene arabayı almayabilirlerdi. Dediler ki cevabımızı pazartesi günü vereceğiz. Dolayısıyla bu videonun şu anki bitimi, yani şu dakikaları pazar günü. Onunla ilgili de o haberi alınca, video yayınlandıktan sonra videonun altına yazarım. Burası Gammal Garden. Burada da videoyu bitirmiş olayım. Nasıl başladı, nasıl bitti ya? Siyah başladı, yemyeşil bitti. Evet, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.